Bakın şu şekilde şeyini temizliyorum, sert yerini. Şimdi temizledikten sonra ne yapıyorum? Şöyle kesiyorum tam buradan ki güzelce saralım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir tane bakın tavuğumuzdan aldık. Üzerine pirinçlerimizi koyuyoruz. Sonra da şu şekilde etrafını kapatıyoruz ve bu şekilde sarıyoruz dostlar. Bakın gayet güzel oldu. Ve böylece yerleştirerek bu şekilde hepsini sarıp bitireceğiz inşallah. Sevgili dostlar, size bugün harika bir kara lahanadan tavuklu güzel bir sarma saracağım. İsteyen et de koyabilir ama ben bugün tavuğu tercih ettim. Bunun için 2 tane soğanımız var. 1 bardak pirincimiz var. 1 tane yeşil biberimiz var. 1 demet maydanozumuz var. Kırmızı kapya biberimiz var. Salçamız var. Tuzumuz var. Pul biberimiz var. Nanemiz var. Toz biberimiz var. 1 bardak da zeytinyağımız var. Şimdi ocağa koymuş olduğumuz suyun içine lahanalarımızı atıp şöyle güzel bir haşlayalım bakalım. Kızım oradan bana bir tane şey verir misin? Kevgir gibi. Bakın bu şekilde güzelce haşlayacağız. Çok haşlamayalım. Şöyle birazcık saracak kadar olsun ki biraz geniş pişireceğiz. Tavuklarımız da içinde pişecek Allah izin verirse. Çok güzel bir tavuklu sarmamız olacak bakın. İşte bu kadar. Çok şeye gerek yok. Haşlamamıza. Şu damarlarını çıkaracağız. Size göstereceğim sararken. İşte böylece pancarımız hazır. Bu kadar dostlar. Çok uzun süre haşlamayacağız. Şimdi pirincimizi yıkayalım. Soğanlarımızı doğramasını size şöyle bir gösterivereyim ben. Hemen şöyle olabildiğince ince doğrayalım dostlar. Şu şekilde göstereyim size. Elinizden ne kadar ince doğramak geliyorsa o kadar doğrayacağız. Yapacak bir şey yok. Evimizde ne varsa bulgurla da güzel olur bunun sarması. Pirinçle de güzel olur. Bakın işte bu şekilde bu küçüklükte doğrayalım. Şimdi maydanozumuzu da göstereyim. Gerisini ben kendim doğrarım. Maydanozumuz bahçeden dostlar. Şöyle birazcık alıyorum. Ve doğramaya devam ediyorum. Tazelik dostlar. Daha nanelerim çıkmadı ama maydanozlarım, rokam, terem hepsi çok güzel çıktılar. Dostlar ben çekirdeğini çıkartmıyorum. İsteyen çekirdeğini çıkarabilir. Biberlerimizin çekirdeği kendi vitaminidir. Yoksa şu şekilde çıkarılabilir. Bakın yine de şöyle aldım. Ama iyice temizlemek istemem. Hani niye temizlemiyorsun diye düşünen dostlarıma diyorum ki asıl vitamin nerede? Çekirdekte. Şöyle mümkün olduğu kadar şöyle incelteceğim ve doğrayacağım. Ne kadar ince doğrarsak o kadar güzel olur. Şimdi dostlar soğanlarımızı, biberlerimizi ve maydanozumuzu kabımızın içine alıyorum. Bu şekilde. Salçamızı, bir tatlı kaşığı salçamız var.
Şöyle bir çay kaşığı kadar tuzumuz var. Şöyle azıcık bir pul biberimiz var. Biberimiz çok acı dostlar. Korkuyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı nanemiz var. Bir tatlı kaşığı toz biberimiz var. Ve şöyle bir çay bardağı da zeytinyağımız var. Birazcını ayırıyorum. Üzerine yakacağım dostlar. Üzerine sos yapacağım. Şimdi bunu güzelce şöyle karıştıralım iyicene. Bakın pirinçlerimizi koyacağım. Yıkanmış pirinçlerimizi ekledim. Ve güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Bakın şöyle şimdi de şeylerimizi koyuyorum. Güzelce yıkayıp ayıkladığımız kanatlarımızı koyuyorum. Şimdi de bunları güzelce bir tekrardan harmanlıyorum. Bakın iyicene harmanlıyorum ki sarması daha kolay olsun. Böylece içimiz hazır oldu dostlar. Şu şekilde tabanına koyuyorum bunları da. Evet. Böylece zeminimiz hazır. Şimdi sıra geldi sarmaya. Şöyle ediyorum bakın. Şöyle alıyorum. Bir tane şeyimizden alıyorum. Üstüne de pirinçlerimizi koyuyorum. Sonra da şu şekilde sarıyorum bakın. Ve böylece yerleştiriyorum. Bunları sonra yine saracağız tabii ki de, ziyan etmeyeceğiz. Şimdi bakın şöyle alıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel sert yerini çıkardım. Şimdi önce şurasını saralım. Sert yerini çıkardık diye. Tabii ki de vazgeçmeyeceğiz. Sert yerini çıkardık. Şimdi şöyle koyacağım. Pirinçlerinden de koyacağız. Şu şekilde alacağız. Ve bakın üstünden pirinçlerimiz görüküyor. Bu şekilde koyacağız. Şimdi şuna saralım. Bu şekilde devam edeceğiz dostlar. Şimdi bakın böyle koyduk. Üzerine biraz da pirinçlerimizden ekliyoruz. Ve şu şekilde getiriyoruz. Sarıyoruz. Ve bu şekilde koyuyoruz. Bakın şu şekilde şeyini temizliyorum. Sert yerini. Şimdi temizledikten sonra ne yapıyorum? Şöyle kesiyorum tam buradan ki güzelce saralım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir tane bakın tavuğumuzdan aldık. Üzerine pirinçlerimizi koyuyoruz. Sonra da şu şekilde etrafını kapatıyoruz ve bu şekilde sarıyoruz dostlar. Bakın gayet güzel oldu. Ve böylece yerleştirerek bu şekilde hepsini sarıp bitireceğiz inşallah. Bakın dostlar son sarmamızı sarıyorum. Bunlara şeyimiz yetmedi.
Tavuğumuz yetmedi. Yani tavuğumuz yetmedi diye sarmayalım mı? Şurada azıcık bir pirincimiz kaldı. Onda böyle tavuksuz sarıyoruz. Yani tavuksuz da sarılabilir. Bakın bu şekilde birkaç tanesini sade sardım. Bak bu. 4 tanesini sade sardım. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi... Pardon dostlar. Evet, bizi izleyin lütfen. Her çeşit yemeklerimiz var. Kusura bakmayın. Bazen dalıyorum. Yaşlılık. İşte böyle koyacağım bunları da Allah izin verirse. Hiçbir şeyimiz ne olmayacak? Ziyan bu tarif olmayacak. çok farklı, çok güzel, çok lezzetli bir tarif. Evet. Piştiğinde görüşürüz. Dostlar, şimdi şöyle suyunu göbeğinden koyuyorum. Ne kadar koyacağım? Şöyle üstünü basar basmaz bu kadar. Dur azıcık daha koyalım çünkü pirinçler hep üstte pişmeyecek şimdi. Şimdi hem yemeğimiz pişecek, böyle harika lokum gibi bir yemeğimiz olacak. Şöyle altını yakıyorum ve kaynayınca kısacağım altını. Şimdi kolay gelsin ocağımıza. Şimdi üzerine güzel bir sos hazırlayacağız. Şöyle bir bardak zeytinyağı koydum. Şimdi ocağımın üstüne alıyorum. Ve bir kaşık yardımıyla önce salçamızı. Harika pişiyor dostlar. Çok güzel pişiyor. Şimdi sosunu dökeceğiz. Bir 15 dakikada sosuyla piştiğinde çok güzel olacak. Yağ eridiğinde böyle güzel salçamız iyice kavrulup salça kokusu gidecek. Salçamız güzelce dağıldı, kavruldu. Şimdi bunun üzerine birazcık şöyle toz biber, şöyle bir tatlı kaşığı kadar nane, kuru nane, şöyle bir tatlı kaşığı kadar da sumak ekşisi. İsteyen limon da kullanabilir. Şimdi ya da nar ekşisi de, nar suyu da. Evet, nar suyu da kullanabilir, limon da kullanabilir. Ben sumak ekşisi tercih ediyorum şeylerde, dolmalarda. Şöyle sosumuzun içine bunun suyundan birazcık ilave edeceğim dostlar. Gidiyordu dolmalarımız. Gördüğümüz gibi ne yapmış? Dolmamız sularını tamamen çekmiş. Şimdi bir 10 dakikada böyle bundan piştiğinde nefis olacak. Şöyle ortasından koyalım biraz ki alttaki tavuklarımız da ne yapsın? Mis gibi pişsin. Ve sosunu alsın içine. ...15 dakika sonra görüşürüz. Bakın dostlar, yemeğimiz pişti. Yaklaşık 20 dakikada güzelce dinlendi. Şimdi de inşallah yemeğimizi şöyle bir ters çevireceğim. Çevirdim bile. İnşallah güzel çıkacak. 2 tanesi yapışmış ama harika çıktı. Şöyle alıyorum bunları da. Çok güzel pişmişler dostlar. Suyu kalmamış. Evet. Tabii ki de ben suyunun kalmamasından zaten hemfikirdim.
Bakın dostlar. Şimdi şöyle açtığımızda harika bir, şöyle içinden çıkarıyoruz kemiğini bir çatal yardımıyla ve hemen Çok çabuk çıktı be. pişti zaten. Çok güzel pişti. Bakın şu şekilde gayet güzel bir şekilde, bakın pirinçler gayet güzel pişmiş. Ver sulaganı. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Bakın bu da kanadın kök tarafı, but tarafı. Gayet güzel pişmiş ve dolmamızın içinden çıkardık. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.